Natürmort çalışmalarınıza farklı bir hava katmaya hazır mısınız? Sadece mavinin tonlarını kullanarak pastel boyalarımız ile natürmort çalışma yapıyoruz. Merhabalar, yepyeni bir videomuz ile karşınızdayım. Bu videomuzda pastel boyaları kullanarak sadece mavi ve tonları ile birlikte natürmort çalışma yapacağız. Natürmort çalışmamızı yaparken kullanacağımız pastel boyamızı herkesin ulaşabileceği bir tarzda pastel boya seçtim. Natürmort çalışmamıza başlamadan önce malzemelerden bahsetmek istiyorum. Çalışmamızı çizeceğimiz bir HB kaleme ihtiyacımız var. Çok daha kalın kalemler, yani 2B ve üzeri kalemlerde maalesef kağıtta lekeler bırakabiliyor sildiğimiz bölümlerde. Leke kalmaması için HB veya H kalemler ile çizim yapıyoruz. Pastel boyanın tutuculuğunun daha iyi olması için kalın gramajlı kağıtlar öneriyorum. Yani 165 gram ve 200 gram civarı bir kağıtla daha verimli bir sonuç elde edebiliriz. Kağıdınız dokulu da olabilir, dokusuz da olabilir. Dokulu yüzeylerde pastel boyalar daha iyi tutunur ama boşluklar oluşabilir. Dokusuz yüzeyde ise bu boşluk oluşmaz ama tutunma ve o katman hissiyatını çok fazla elde edemeyebiliriz. Pastel boyaları da 24'lü pastel boyalar öneriyorum genelde. Çünkü içerisinde bir rengin 3 tonu 4 tonu olabiliyor. Yani bizim için maviyi kullanacaksak mavinin açık rengi, orta rengi ve koyu rengi olması gerekiyor elimizde. Bir de siyah ve beyaz boyaya ihtiyacımız var. O yüzden 24'lü setlerde her rengin bir alt tonu ve bir üst tonu mutlaka bulunuyor. Tavsiyem sıfırdan bir boya alacaksanız 24'lü pastel boyalar alabilirsiniz. Temel çizim teknikleri konularında oran orantı ve kompozisyondan bahsetmiştim. Bizim için natürmortta oran orantı, objelerin birbirlerine oranları önemli. İlk önce çizimimizde bunlara dikkat edeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, desteklerinizi bekliyorum. Malzemeleriniz hazırsa mavinin tonlarıyla pastel boya çalışmamıza başlayalım. Natürmort çalışmalar yaparken ilk önce masanın yerini belirlememizde fayda var ki üzerine objeleri rahatlıkla koyabilelim. Benim masamın arka kısmı, kağıdın tam ortasını buluyorum. Tam ortasından biraz aşağıda bir çizgi çekiyorum. Burada çizgilerimi olabildiğince silik bir şekilde çiziyorum. Diğer çizgimi de şuradan bir yerden vereceğim. Yani benim masa aralığım burası olacak. Objelerimi bunun üstüne yerleştireceğim. İlk olarak büyük objemi yerleştiriyorum. Şu şekilde dik bir çizgiyle başlıyorum. Çünkü objemi dümdüz yerleştirebilmem için dik bir çizgiye ihtiyacım var. Bununla başlamazsam objem yamuk gidebilir. Burada objeleri tam karşıdan gördüğüm için üstünü görmüyorum. Eğer üstünü görseydim bir elips yapacaktım ve objemi ilk olarak silindir şekilde başlatacaktım. Ama tam karşıdan gördüğüm için sadece nerede daralacak, nerede genişleyecek bu alanları çizgiler ile belirliyorum. Objemin şu şekilde bir üst alanı olacak. Şu alanda genişleyecek ve burada tekrar daralacak. Burada ne kadar mesafe yaptıysam aynısını karşıda da yapıyorum. Bu ortadan çizdiğim çizgi aslında bu işe de yaramış oluyor. Objemi şu alanda genişleteceğim. Bu tarzda eskiz çizgilerinizi H veya HB kalemlerle çizmenizde fayda var. Çünkü bu sefer çizgiler daha silik olur. Boyama yaparken sorun yaşamazsınız. Ben kamerada görünmesi için 2B kalem ile çiziyorum. Ama size tavsiyem bu tarz çizimleri mutlaka H veya HB kalem ile gerçekleştirin. Şu şekilde buraya geldiğimde daralttım. Biraz daha aşağı indireceğim objemi. Bu alanı ne kadar genişlettiysem bu alanı da o kadar belirliyorum ve objemin diğer tarafını da çiziyorum. Araştırma çizgilerinizi kullanabildiğiniz kadar kullanın. Doğru çizgiyi bulana kadar çizmeye devam edin. Alt kısmına şu şekilde bir genişlik yapıp birinci objemi çiziyorum. Şurayı biraz daraltacağım. Şu şekilde bakıp eksiklerini tamamlıyorum. İkinci objeme geçiyorum. İkinci objem buradaki büyük objemin şu kısmından başlayacak. Hafif önüne doğru gelecek. Onu da düz çizgiyle vurguluyorum ilk önce. Bittiği kısım aynı hizada. Burası başlangıç noktası. Burası daraldığı alan. Şurada bir genişliyor ve aşağıda daralacak. Tarz olarak aynı. Geniş bir ağız ile başlıyorum ve daraltıyorum. Daha sonra burada genişledim ve daralttım. Bu daha geniş bir objeyken bunu daha dar bir obje yapıyorum birbirinden farklı olması için.
kulplar ekleyeceğim daha sonrasında. Detayları birazdan vereceğim. Objelerde hemen detaylara girmeyin. Eğer yanlış olursa, oran orantıda problem olursa silmeniz daha kolay olur. Detaylara girdikten sonra silmesi daha zor. O yüzden tavsiyem ilk önce objelerin yerlerini yerleştirin bu şekilde eskiz olarak. Daha sonrasında detaylara girin. Ön tarafa bir tane küçük kupa bardak yapmak istiyorum. Bu objelerimden daha kısa olduğu için onun hafif içini göreceğim. Yine ortasını belirledim. Çok dar bir şekilde bir elips yapıyorum. Aynısından buraya da yapacağım. Şu şekilde. Burası biraz daha dar olacak. Geniş başlıyorum ve dar bitiyorum. Objelerimin yerleştirme işini tamamladıktan sonra kulplarını yerleştiriyorum. Buradaki kulp şu şekilde daha geniş ve ince bir görüntüsü olacak. Üzerine bir kapak yapacağım. Küçük detaylarını veriyorum şimdi çalışmamın. Şu alanda şöyle bir çizgisi var. Çıkıntı var hafiften. Burası tamam. Buradaki objemin kulpu daha küçük ama yandan görünüşü daha geniş. Bunda herhangi bir kapak yok. Şöyle hafif bir ağız kısmı ekleyebiliriz buna. Burada içeri girsin. Burada tekrar çıksın. Kupamın kulpunu da ekliyorum. Şöyle hafif yandan bir görünüş veriyorum. Ve buradaki et kalınlığını da unutmuyoruz. Altına da çok küçük bir çıkıntısını ekliyorum. Şimdi objelerimi yerleştirdim. Hamur silgi ile koyuluklarını alıyorum ve sonrasında boyamaya başlayacağım. Hamur silgiyi normal silgiyle siler gibi kullanmıyoruz. Ya bu şekilde pıt pıt üzerinden alıyoruz ya da şu şekilde bir silindir yapıp şu hamleyle de kullanabilirsiniz. Burada iyice bir basınç yapmanız gerekiyor. Çok kirlendiğinde hemen bu şekilde temizleyip tekrardan silindir yapıyorum ve fazla çizgilerimi temizliyorum. Şimdi normal silgiyle de şu içeride kalan çizgileri temizleyeceğim. Eğer bu bir kara kalem çalışma olsaydı bunları hiç temizlemeyecektim bile. Çünkü zaten karalama yapacağımız için bu çizgiler gidecekti. Ama şu an pastel çalışma yapacağım için fazlalık çizgilerimi olabildiğince temizliyorum. Yine pastel boyada çok sorun olmuyor bu çizgiler. Boyanın altında kalabiliyor ama sulu boya, marker gibi çalışmalarda temizlememiz gerekiyor. Son olarak şuradan düz çizgi çekeceğim. Düz ineceğim. Masamın örtüsünün çizgi desenini ekliyorum. Tam ortadan bir çizgiyle başladım. Bu tarafa gittikçe yana doğru gitti. Buradan da çapraz bir şekilde. Bakın burada dümdüz indiriyorum. Hafif çapraz geliyorum. Dümdüz indiriyorum. Hafif çapraz geldim. Dümdüz inecek. Tek renk ton çalışmalarımızda bir rengin 3 tonunu buluyoruz. Ben buradan mavi çalışma yapacağım. Mavinin şu 3 tonunu seçiyorum. Bakın açık, orta ve koyu. Şu mavi, buradaki mavilerin tonu değil. Bakın bunların tonu ile bunun tonu çok farklı. O yüzden seçeceğim 3 rengin arasında bu yok. Aynı şey yeşil için de geçerli. Mesela yeşille yapıyor olsaydım şu 3 yeşili seçecektim. Açık, orta, koyu olarak. Bu onların tonu değil. Tek renk ile ton çalışması yaparken 3 ton seçtim. Ayrıca siyah ve beyazı da kullanacağım. Buradaki amacım mavinin birçok tonunu elde edebilmek. O yüzden beyazdan da siyahtan da faydalanacağız. Ana objelerimde 3 tonu net bir şekilde kullanacağım. Buradaki objemi açık, buradaki objemi orta, buradaki objemi koyu kullanacağım. Arka plan ve masada da beyazdan ve siyahtan destek alarak çalışmamı tamamlayacağım. Açık mavimi alarak başlıyorum. Açık mavim ile objemin her yerini boyuyorum. Pastel boyayı ileri geri hareketlerle boyuyoruz. Tek tek yapmıyoruz. İçinin dolu olabilmesi için basınç da uyguluyorum bir yandan. Kenarlarda şöyle bir şerit atıyorum. Daha sonra içini dolduruyorum. Ben bu kısmı tamamen boyuyorum. Burayı keseceğim. Siz de videoyu durdurup boyama işlemini bitirip sonrasında devam edebilirsiniz. Boyama işlemimi yaparken olabildiğince beyazlık bırakmamaya çalışıyorum.
geri dönüp onların üzerinden kapatıyorum. Şu parçaları ya üfleyerek atın, elinizle şu şekilde yapmayın ya da şöyle tek tek toplayarak alabilirsiniz. Elimizle ettiğimizde maalesef beyaz alanları boyamış oluyoruz. Objemi tamamen açık mavimle boyadıktan sonra elime beyaz alıyorum ve aydınlık alanlarda bastırarak üzerinden gidiyorum. Şurada bir aydınlığım olacak. Yine şu sap kısmının üstünde bir aydınlık olacak. Şu alana bir aydınlık vermek istiyorum. Aydınlık vermek istediğim alanlara, mesela burada çok vermek istedim. O yüzden çok bastırdım. Buralarda hafif geçişler yapıyorum. Şu üst kısmında da yapacağım. Şuralarda çok hafif ton geçişi yapıyorum. Bakın bura ve buranın arasında ciddi bir fark var. Bu tamamen elimin basıncıyla alakalı. Şuraya hafif bir ton geçişi yapacağım. Şurada yapıyorum yine. Objenin tek düze olmaması için bu şekilde tonlamalar yapmamız gerekiyor. Beyaz ile tonlarımı verdikten sonra elime koyu maviyi alıyorum. Şu alanlarda hafif koyuluklar katıyorum. Yine bunları çok bastırmıyorum. Bunun üzerine bir de siyahla gideceğim. Şuradaki çizgiyi vurguluyorum burada. Ve bazı yerlerde çok hafif koyuluklar veriyorum. Yine dairesel hareketler ile yapacağım bunları. Şu alanı ayırmam lazım. Buraya geldim. Bakın objelerin arkasında kalan yerleri gölgede veriyorum. Geçişimi yumuşattım. Burada hafif bastırıyorum. Daha sonra yumuşatıyorum. Şu orta alanlara bazı lekeler koyacağım. Yine şurası daha koyu. Burada objenin kapak kısmını ayırıyorum. Burası gölgede kalıyor. Şöyle hafif çıkıntıyla bir ağız kısmı yapalım. Buna da dökme yerine. Yine şurada bir kapağın ayrımı vardı. Onu vurguluyorum. Sapın şu alt kısmını, gölgede kalan kısmını daha koyu yapıyorum. Şimdi açık mavimi alıyorum. Şu kenarlarda yumuşatmalar yapıyorum. Çok keskin geçişler olmasını istemediğim için. Bakın hemen fark ediliyor. Şöyle kenar kısımlarına dokunuyorum ve geçişleri yumuşatıyorum. Aynı şeyi şu alana da yapacağım. Zaten siyahla bir kat daha ton geçeceğim. Şimdi siyahı alıyorum. Hiç bastırmıyorum neredeyse. Gölge alanlara şöyle küçük dokunuşlar ile en gölgede kalan yerleri yapıyorum bu eylemi. Şu alan mesela gölgede kalıyor, bakıyorum. Şu alan. Yine şuradaki ağız kısmının ayrımını gölge yapıyorum. Şu alana birazcık gölge katacağım. Şuradaki sapın arka kısmına yine fazlasıyla gölge veriyorum. Aynı şey şurada da geçerli. Objemin bu kısmı daha gölgede. Çok ince bir şekilde şurayı vurguluyorum. Şuralarda küçük gölgeler atacağım. Bunun üzerinden yine mavim ile geçiş alanı yapacağım. Hangi mavi ile? Burada kullandığım koyu mavi ile. Yine dağıtma yapıyorum. Bu dağıtmalar lekenin daha yumuşak görünmesini sağlıyor. Şu alanda da kullanıyorum. Siyahın üzerinden geçiyorum ve böylece o alanı yumuşatıyorum. Siyah tek başına kaldığında çok sert bir renk olarak görünüyordu. Şu kısımlardakileri de yumuşatıyorum. Katman katman boyuyorum. Olabildiğince ışık gölge oyunları katıyorum. Mesela şuraya küçük bir aydınlık eklemek istiyorum. Şurada yine şurada kullandığım gibi hafif bir aydınlık bırakmak istiyorum. Şu aralara mesela koyu rengin yanına bir anda bir ışık patlaması ekleyebilirsiniz. Resminizi ne kadar hareketlendirirseniz o kadar görsel şova dönüşür. Şimdi birinci objemdeki tonlamalarımı yaptım. Daha sonra gözüme bir şey ilişirse orada geri dönüşler yaparım. İkinci objeme geçiyorum. Bunu orta ton ile boyayacaktım. Her yerini ilk olarak orta tondaki mavim ile boyuyorum. Yine boş bırakmıyorum. Dairesel hareketlerle ileri geri yaparak boşluksuz boyuyorum alanı. Mavi rengi çok sevenlerin çok severek yapacağı bir çalışma olacak. Çünkü sonuç ortaya çok güzel çıkacak. Şurada kulp kısmını boyuyorum. Boşluk bırakmadan devam ediyorum. Şu içini de boyayacağım. Burada çizgiler gidiyor. O yüzden nerede ne çizdiğinizi çok iyi hatırlamanız da gerekiyor. Birazcık yine yakından baktığınızda görebiliyorsunuz çizgilerin nerede olduğunu. Orta ton bir mavi ile objemi boyadıktan sonra
Beyaz boyayı alıp aydınlıklar katıyorum. Bazı yerlerde net, bazı yerlerde yumuşak olacak. Şuraya mesela çok net bir tane bıraktım. Aynı şekilde şu ağız kısmına çok net bırakıyorum. Sonra gölgelerde ekleyeceğim. Şurada çok net bir aydınlık yapacağım. Şurada da olsun. Daha sonra yine orta tonumu aldım ve kenarlarını yumuşatıyorum. Çok keskin geçişleri olmaması için. Geldim, beyazlıklar kalmış, onları güzelce kapatalım. Bunu yaptıktan sonra elime koyu maviyi alıyorum. Koyu yerleri bir tık artık netleştiriyorum. Şurada bir koyuluk vardı. İç kısmı daha koyu objemin. Şuraya bir koyuluk ekleyeceğim. Yine aynı şekilde şuraya. Daha sonra siyah elime alıyorum ve en koyu yerlere küçük artık dokunuşlar yapıyorum. Şu kulpta mesela yan tarafını vurgulamak için yapacağım. Alt kısma yapıyorum. İçeriği şu alan daha koyu. Bu alanı daha açık bırakacağım. Çünkü ışık buradan vuruyor. Şöyle belirli koyuluklar araya atıyorum. Ve yine orta tonum ile bu siyahları birazcık dağıtıyorum. Şu alandaki siyahı koyu mavi ile dağıtacağım. Böylece daha doğal geçişler elde edebilirim. Ve kulpu ayırmak için beyaz atıyorum. İkinci objemi tamamladıktan sonra son objeme geçiyorum. Burada olabildiğince koyu kullanacağım. Koyu mavi elime aldım. Her yeri boyuyorum. Şuradaki kulpu da boyayalım. Burada yoğun bir siyah desteği alacağız objemizi koyulaştırmak için. Boşluk bırakmıyorum. Kulpu da boyayalım. İleri geri hareketler ile bu taraftan başlayıp bu tarafa doğru gidiyorum. Resmim şimdiden zaten kirlenmeye başladı ama eğer bu tarafı boyayıp bu tarafa doğru gidersek kağıdı tamamen kirletmiş oluruz. Evet, neredeyse bitirmek üzereyim. Boşluk bırakmıyorum. Şu boşlukları geri dönüp kapatıyorum. Ve elime beyaz rengimi alacağım şimdi tekrardan. Beyaz boyamı aldım. Şu alana çok net bir aydınlık katıyorum. Şu ağız kısmına bir aydınlık katacağım. Çok fazla yok burada aydınlığım. Şuraya küçük aydınlıklar katıyorum. Bakın bastırmadan hafif sadece ton geçişi yapıyorum. Aynı şey burada da var. Buradaki en net beyazlığım şurası olacak aydınlık. Elime siyah boyamı aldım ve artık objemi çok koyu bir hale getiriyorum. Hafif bastırdım ve bu alanda biraz bastırdım. Şimdi elimi hafif kaldırıyorum. Şu alanda bastıracağım. Bu objeden ayırmam lazım çünkü. Elimi hafif kaldırıyorum uzaklaştıkça. Şu alt kısmı iyice bastırıyorum. Bu kısımda bastırdım. Boğaz kısmında netlikler katıyorum. Buralarda hafif bastırarak yapıyorum. Şuradaki beyazın alanına çok girmedim. Şurayı iyice ayıralım. Şurayı koyu geliyorum. Sonra açacağım. Kulpta da üst kısım aydınlık, alt kısım koyu kalacak. Şimdi tekrar koyu mavimi aldım ve yumuşatıyorum siyahımı. Olduğu gibi bırakmıyorum. Hep katman katman boyuyorum pastel boyalarda. Tek bir renge boyayıp işimi bitirmiyorum. Araya tonlar katıyorum, açıklar, koyular ekliyorum. Üzerine boyayı süre ilerliyorum. Böylece daha doğal, geçişli bir görünüm elde ediyorum. Aydınlıklarımın bazıları gitti. Onları vurgulayacağım şimdi. Şuradaki aydınlığım çok net kaldı. Koyu renk ile onu şöyle hafif bir yumuşatma yapıyorum. Sapını şu şekilde bu kısmını aydınlık veriyorum. Objelerimi tamamladım. Şimdi arka plana geçeceğim. Arka planı şu kısmı çok açık dalgalı bir mavi yapacağım. O yüzden ilk olarak beyaz ile boyuyorum. Beyazımı da böylece temizlemiş oluyorum o mavilerden. Zaten üzerine de yine maviler geçeceğim. Her yerini döndürerek üzerindeki mavi lekeleri de buraya koyarak şurayı beyaza boyuyorum. Bu çizgiye kadar geliyorum. Şimdi şuralarda leke olduğu için göründü ama buralardakiler beyazlar görünmüyor. Sorun değil. Birazdan oralara da mavilikler katınca zaten hareketlenecek. Pastel boyanın en güzel yanı ben bu şekilde lekelisel değerlerinin çok olması. Onu seviyorum. Açık mavimi alıyorum. Şöyle küçük dokunuşlar yapacağım. Zaten arkası yeterince lekeli oldu. Masa örtümü açık mavi, orta mavi, açık mavi, orta mavi olarak gideceğim. İlk önce açık mavi ile bir boyadım. Daha sonrasında ya da şöyle yapalım. İlk açık mavileri bir boyayalım.
Ama açık mavimi böyle bırakmayacağım. Çok daha açık bir renk olmasını istiyorum. Buradan da dümdüz aşağıya indi. Bakın şöyle beyaz ile kıracağım direkt rengi. Aşağıya inen kısmı vurgulayacağız birazdan. Yine buraya da yaptım. Kırıldığı yerde, yani aşağı düştüğü yerde orta ton mavi ile şöyle hafif bir vurgulama yapıyorum. Yine orta ton mavim ile lekeler atıyorum. Buraya da attım. Çünkü zaten beyaz yoğunluklu olduğu için şöyle bir renk vermeyecek bana. Şimdi mesela orta ton mavimi burada tek haliyle kullandığımdaki ile beyaz ile kullandığım arasında fark olacak bakın. Şimdi buradaki orta tonu da kırıyorum. Buradaki renklerin hepsini beyazla kıracağım. Çünkü masadaki objelerimden ayrılmasını istiyorum. Daha farklı tonlarda eklemiş oluruz böylece. Şuraya şöyle hafif gölgeler, tonlar atıyorum. Bakın hiçbir şeyi tek bir renge boyayıp bırakmıyorum. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Açık mavi, orta mavi, açık mavi, orta ton bir mavi gideceğiz. Şöyle açık mavi atıyorum ben ilk önce. Sonra orta ton mavileri ekleyeceğim. Bu alanda renkler birbirine çok karıştı. O yüzden şöyle siyah ile taban ayırması yapacağım. Tabii bu siyahı böylece olduğu gibi bırakmıyoruz. Hemen dağıtıyorum ki birbiriyle renkler yine kaynaşsın. Evet, açık ton mavi ile boyamalarımı yaptım. Şimdi beyaz ile üzerinden geçeceğim. Sonra da orta ton şeritlerimi yapıp çalışmamı tamamlayacağım. Orta tona geçiyorum şimdi. Şeritlerimin hepsini orta tonda boyayacağım. Burada beyazlık kalması çok önemli değil. Çünkü üzerinden beyazla gittiğimde az önce dediğim gibi renkler birbirine kaynaşıyor ve boşluklar kapanıyor. Evet, orta ton yaptığım çizgileri de şeritleri de şimdi beyaz ile dağıtıyorum. İlk önce üst kısımlarını yapacağım. Sonra kırılma yerlerini ekleyeceğim. Şimdi şu kırılma yerlerini burada koyu mavi ile yapacağım. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Aşağıya hafif çizgiler atıyorum ki burada aşağıya düştüğünü bezin anlayabilelim örtünün. Şimdi beyaz boya ile dağıtıyorum aşağıya doğru. Tek bir renk ile tonlama çalışması gerçekleştirdik. Burada sadece mavinin tonlarını kullanarak çok güzel bir natürmort çalışma ortaya çıkarttık. Pastel boyaların ben katman katman yapısını çok seviyorum. Çok güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Sadece mavi ve tonlarını kullanarak harika bir natürmort çalışma ortaya çıkardık. Siz de bu tekniği kullanarak, farklı renkler kullanarak, farklı objeler ile natürmort çalışmalar yapabilirsiniz. Her videomda bahsettiğim gibi önemli olan şey adım adım ilerlemek, acele etmeden sabırla çalışmalarınızı yapmak. Hazırlamamı istediğiniz eğitim videoları ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.